Define ve arkeolojiden herkese merhabalar. Bu videomuzda senin de merak ettiğin soruların cevabını burada mutlaka bulacaksın. Kulağını dört aç ve çok dikkatli beni dinle. Çünkü çok faydalı ve herkes için çok önemli bilgiler vereceğim. Evet, videomuzda bahsedeceğimiz başlıklar şunlardır. Birinciden başlayalım. Dedektör ile define aramak için neler yapılmalı? Bir dedektör en fazla kaç metreden çeker? Sadece altına öten dedektör var mı? Dedektör alüminyum folyoya öter mi? Dedektör radyasyon yayar mı? Sahillerde dedektörle arama yapmak yasal mı? Her akarsuda altın çıkar mı? Tarihi eser bulana devlet ne kadar ödül verir? Altını çeken madde var mı? Altın olan yerde yetişen bitki nedir? Dedektör ile ne tür metaller aranabilir? Altın neye sarılırsa dedektör bulamaz. Dedektör alırken nelere dikkat edilmeli? Dedektörlerin özellikleri ve performans değerlendirmesi, dedektör teknolojisine genel bir bakış, güç performansının önemi, başlık çapı ve bobin boyutunun önemi, alan tarama cihazı ne işe yarar? Alan tarama cihazı nasıl kullanılır ve alan tarama tavsiyesi. Dedektör nedir ve çeşitleri nelerdir? Bir dedektör en fazla kaç metreden çeker? Gibi konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi define dedektörü modelleri diğer bir adıyla metal dedektörü modelleri 1 TL büyüklüğündeki bir metali 30-40 santim aralığında tespit edebilir. Büyük bir hedefi ise maksimum 1 metre 1,5 metre gibi aralıktan tespit edebilir. Derin dedektör modelleri ise çok büyük bir hedefi maksimum 3-3,5 metre gibi böyle tespit edebilir ama tabii günümüzde böyle biraz daha fazla çeken dedektörler olabilir arkadaşlar modellerine göre. Ortalamasını söylüyorum ben. Altın neye sarılırsa arkadaşlar dedektör bulamaz. Bu konudan bahsedelim. Altını dedektörlerden gizlemenin birkaç yöntemi vardır. Aslında çok yöntemi vardır. Birkaç tanesinden bahsedelim. Alüminyum folyoya sarmak. Alüminyum folyo altın sinyalini etkili bir şekilde keser arkadaşlar. Altını birkaç kat böyle alüminyum folyoya sararak dedektörlerden gizleyebilirsiniz. Bir diğeri de mesela arkadaşlar altını metal bir kutuya yerleştirmek. Metal bir kutu altın sinyalini de engelleyebilir. Niye bunları söyledim arkadaşlar? Tabii ki çok yöntemi var. Bakın arkadaşlar videolarımızda da devamlı bahsettiğimiz konular bu. Dedektörle ararken veya bir cihazla ararken bu karışık metaldir, değersizdir dediğiniz yerlerde ama şüphelendiğiniz yerlerde hiç olmayacak yerlerde çalan o çok değersizdir, tenekedir, metaldir, karışımdır gibi dediğiniz şeyleri niçin dediğinizi bir düşünün. İnsanlar, örnek veriyorum arkadaşlar, bu işin nasıl olduğunu, bu dedektörlerin biraz çalışma prensiplerini bilmeniz gerekiyor ki bir yerde şüphelendiğin bir yerde değersiz veren veya bir karışım veren yani böyle metallerin ne için vardır onu bilmen gerekiyor. Sebebi şu arkadaşlar. Dedektörlerin veya cihazların yaymış olduğu sinyaller arkadaşlar sinyal gidiyor bir yere çarpıyor yani metale çarpıyor oradan geri geliyor. O çarpıp geri gelme arasında zamanında ki olan verileri siz bunu görüyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum sandığın içine altın koymuş ve metallerle tenekelerle sarılı bir gömü var. Sinyal gittiği zaman o tenekeyi aşıp delip de altına gitmiyor arkadaşlar. İlk değdiği yer neresiyse onun verilerini size verir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onun dışında karışım, alüminyum, folyo, bakır, teneke, demir neyse varsa onu size söyleyecek. İçindekini söylemez size. O yüzden şüphelendiğiniz bir yerde değersiz bile dese imkanınız doğrultusunda ve yasal olarak onu gidin değerli mi değersiz mi diye bulun kafanızdan o soru işaretini atın. Atın derken belki de gerçekten de dediğimiz gibi olacak ve gömüyü bulacaksınız. Veya gerçekten de bir değersiz bir şey vardır. Aklınız orada kalmayacak. Kendinizi işinize vereceksiniz arkadaşlar. O yüzden diyorum şüphelendiğiniz araştırmalarınızın sonucunda çıkan o yer dönüp dolaşıp bütün araştırmalarınızdan sonra dönüp dolaşıp da aynı yere geldiğiniz o noktada değersiz bile verse bir defineci onu bulur, ona iner, onu görür gözüyle. Anlatabiliyor muyum? Bilginiz olsun. Bir diğer başlığımıza geçelim. Dedektör çeşitleri nelerdir mesela? Çoğumuz biliriz zaten ama bunu da sordular. O yüzden söylüyorum. Dedektörler kullanım amaçlarına göre arkadaşlar ve tespit ettikleri madde türlerine göre çeşitli kategorilere ayrılır. Bazıları şunlardır. En yaygın olanlarından bahsediyorum. Metal dedektörü.
Genellikle işte altın, gümüş ve diğer metalleri tespit etmek için kullanılır. Hazine avcılığı, arkeolojik kazılar ve güvenlik kontrolleri gibi alanlarda yaygındır. Altın dedektörü özellikle altın gibi değerli metalleri tespit etmek için tasarlanmıştır. Altın arayıcıları ve madenciler tarafından sıkça kullanıyoruz. El tipi güvenlik dedektörü, havaalanları, konser salonları ve işte benzeri böyle güvenlik gerektiren yerlerde bireylerin üzerindeki metal nesneleri tespit etmek için kullanılır. Gıda metal dedektörü. Gıda endüstrisinde arkadaşlar üretim sırasında gıda maddelerinin içine karışabilecek metal parçacıkları tespit etmek için kullanılır. Duman dedektörü biliyorsunuz zaten yangın güvenliği için tasarlanmıştır ve dumanı algılayarak yangın tehlikesine karşı uyarır bizleri. Gaz dedektörü arkadaşlar karbon monoksit, doğal gaz gibi tehlikeli gazların sızıntısını tespit eder. Evlerde ve endüstriyel tesislerde kullanılırlar. Radyasyon dedektörü radyoaktif maddelerin yaydığı radyasyonu tespit eder. Nükleer tesislerde ve radyoaktif araştırmalarda kullanılırlar arkadaşlar. Birazdan arkadaşlar bunları sayıyorum. Birazdan asıl konulara geleceğiz. Biraz sabır. Radar dedektörü özellikle araçlarda kullanılır ve radar tabanlı hız tespit cihazlarını algılayarak sürücüyü uyarır diyorum. Cebini de uyarır tabi. Dikkat edin. Ultrasonik dedektör yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak çeşitli uygulamalarda örneğin işte malzeme kusurlarını veya işte boru hatlarındaki sızıntıları tespit etmek için kullanılırlar arkadaşlar. Manyetik alan dedektörü yer altındaki veya işte duvarların arkasındaki metal nesneleri özellikle demiri ve çeliği tespit etmek için kullanılırlar arkadaşlar. Bu çeşitlilik dedektörlerin çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu gösteriyor ve her biri belirli bir ihtiyaca veya işte sektöre yönelik özel olarak tasarlanmıştır. Bizlerin kullanmış oldukları da bizlerin yapmış oldukları işe göre tasarlanmıştır aslında. Dedektörler hakkında bilinmesi gerekenlerden de bahsedelim. Şimdi metal dedektörleri elektronik bir yapıya sahip gelişmiş arama cihazlarıdır ve genellikle lityum piller veya işte bataryalar ile çalışırlar. Bu cihazlar yer altına gönderdikleri sinyallerin yansımalarını analiz ederek metal varlığını tespit ederler. Yüksek gerilimli ortamlarda bu dedektörlerin hassasiyeti etkilenebiliyor ve yanıltıcı sonuçlar verebiliyorlar arkadaşlar. Bu nedenle yüksek gerilim hatlarının yakınlarında kullanmayınız arkadaşlar. Yani önerilmez. Şimdi metal dedektörlerinin arama derinlikleri başlık boyutlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor arkadaşlar biliyorsunuz. Başlık büyüklüğü arttıkça cihazın arama derinliği de genellikle artar. Bu cihazlar sadece metalin varlığını gösteren basit modellerden farklı metal türlerini de mesela altındır, gümüştür, bronzdur gibi ayırt edebilen daha gelişmiş modellere kadar çeşitlilik gösteriyor. Metal dedektörlerinin kalitesi ve performansı marka ve fiyat gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Fiyat diyorum ama aslında şöyle hani fiyat derinlik artırmaz. Ama yaptıkları teknolojinin daha üst bir teknoloji olduğundan dolayı doğal olarak biraz daha fiyatlı olduğundan dolayı böyle diyorum. Yoksa fiyat arttıkça derinlik artmaz arkadaşlar bunu bilin. Bunu da böyle bir parantez içinde belirtmiş olalım. Dünyaca ünlü ve kabul görmüş birçok marka çeşitli modeller sunmaktadır. Biliyoruz hepimiz. Zaten bu işleri yaptığımız için araştırıyoruz, biliyoruz yani. Bu cihazların derinlik kapasitesi arkadaşlar aranan nesnenin boyutuna da bağlıdır. Bakın bunu unutmayın. Örneğin küçük bir bilezik ile işte 80'e 80 boyutundaki böyle bir tepsi farklı derinliklerde tespit edebilir. Metal derinliklerini etkili bir şekilde kullanabilmek için arkadaşlar cihazın özellikleri kadar arama yapılacak bölgenin coğrafi özellikleri de önemlidir. Hava şartları ve arazi yapısı da önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Bazı dedektörler nemli veya yağışlı koşullarda etkilenebilirken su altında çalışabilen özel modeller de bulunmaktadır. Bu nedenle bir dedektör satın almadan veya işte kullanmadan önce cihazın özellikleri ve kullanım koşulları hakkında detaylı bir araştırma yapmak önemlidir arkadaşlar. Suya dayanıklı olması tutup da illaki suyun altında kullanacağınız anlamına gelmez ama ıslak, nemli bir yerde rahat bir şekilde kullanmanızı sağlar arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Dedektörle arama yapmak yasak mı konusuna gelelim. Bunların hepsi bana sorulan sorulardır arkadaşlar. Dedektör kullanımı birçok kişi için eğlenceli ve keyifli bir hobi olarak görülmektedir arkadaşlar. Ancak bu aktivite sırasında yasalara uyulup uyulmadığına dair endişeler insanların dedektör kullanmaktan çekinmelerine neden olabilmektedir ki neden oluyor zaten. Bu nedenle arkadaşlar dedektör kullanmanın yasallığı konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek önemlidir. Gerekiyorsa
imkanınız varsa gidip birebir mülki amirliklerinize sormanız daha garantidir. Dedektörler yer altındaki metallerin tespiti için kullanılan özel ekipmanlardır. Genellikle bu cihazların satışı ve kullanımı yasal olarak kabul edilse de asıl yasak ve konu arkadaşlar define kazısı yapılmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Define kazıları belirli izin ve yasal prosedürlere tabidir. Ve bu izinler arkadaşlar olmadan yapılan kazılar yasa dışı kabul edilir. Dolayısıyla dedektör sahiplerinin de define kazısı yapma amacıyla dedektör kullanmaları kanuni bir ihlal teşkil edebilir. Bu nedenle dedektör kullanım amacınızın yasal sınırlar içerisinde kalması büyük önem taşımaktadır. Çok önemli bir konudur bu. Bu bilgiler ışığında dedektör kullanımı ile ilgili yasal sınırların bilincinde olmak ve bu cihazları yalnızca yasal çerçevede kullanmak, hobi olarak dedektör kullanmayı düşünen kişiler için önemli bir rehber olabilir arkadaşlar. Define aramak amacıyla yapılan kazıların yasal izin gerektirdiğini ve bu izinler olmadan yapılan kazıların yasa dışı olduğunu unutmamak ve bu hobiye başlamak isteyenler için de arkadaşlar önemli bir noktadır. Her şeyi oyun görmeyin. Bir şey olmaz demeyin. Bundan bir şey olmaz demeyin. Ben şu kadar kazdım, bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şu kadarcık şey şu kadarcık zarar getirir sana. Define dedektörleri kullanarak araştırma yapmanın yasal olarak bir cezası olmamasına rağmen bu faaliyetler sırasında bazı yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Özellikle araştırma yapılırken ve araştırma yapılan kişilerin araçlarında kazı yapmaya yarayan aletlerin, örneğin kazma kürek ve delici gibi ekipmanların bulunması yasaktır. Araştırma faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan ve devlet tarafından sit alanı olarak ilan edilmiş araziler ile askeri alanlar dışındaki yerlerde yürütülebilir. Kanunlar çerçevesinde. Her akarsuda altın çıkar mı konusuna gelelim. Şimdi arkadaşlar Türkiye maden açısından gelişmiş bir ülkedir. Her nehir temas ettiği altın ile kuarts damarlarından altın taşımaktadır. Bu doğrultuda her nehirde biraz da olsa, az da olsa, bir miktarda olsa altın yer almaktadır arkadaşlar. Bir diğer konumuz dedektör ile define aramak için neler yapılmalı? Ona da gelelim. Bunların hepsi bana sorulan soruların binde biri diyelim artık arkadaşlar. Sizlere cevap veriyorum. O kişilere de aynı şekilde cevap vermiş olalım. Şimdi eğer define avcılığı yapmayı ve işte bunu yasal standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyorsanız izin almanız zorunludur. Bu süreç define arama yönetmeliği kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleşir arkadaşlar. Çok basit bir şeydir aslında. Bu kurallara göre arama yapılacak yerlerin veya yerin net bir şekilde tanımlanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak gerekli izinlerin alınması gerekir. İlgili izni alan define avcıları yani bizler dedektörlerini kullanarak yasal izin verilen alanlarda arama yapabilirler. Ancak bu izin kapsamı dışında kalan bölgelerde herhangi bir arama faaliyeti gerçekleştirmek yasal değildir. Vur dedikleri zaman öldürdüğümüz için başımıza bu gibi kanunlar gelmiş arkadaşlar. Bundan dolayı oluyor yani. O yüzden size neresi söylenmişse oradan dışarı çıkmak suçtur, yapamazsınız. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu sebeple izin verilen alanlar dışında define araması yapmak yasaktır ve bu yasağa uyulması gerekmektedir. Uymayanlara uydururlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi bu bilgiler ışığında define avcılığına ilgi duyan kişilerin bu aktiviteyi yasal çerçevede ve izinler dahilinde gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Yasal izinlerin alınması ve bu izinlerin sınırları içinde kalınarak arama yapılması hem bireysel güvenliği hem de kültürel mirasın korunmasını sağlar. Bu nedenle define avcılığına başlamadan önce gerekli yasal prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak izinlerin detaylarının dikkatlice incelenmesi önemlidir. Bir diğer başlığımız arkadaşlar, dedektör alüminyum folyoya öter mi? El dedektörleri kapı dedektörlerinden daha hassastır ve alüminyum folyodaki küçük miktardaki metali bile tespit edebilir. Bu nedenle el dedektöründen geçerken alüminyum folyo taşıyorsan ötebilir. Bir diğer sorumuz, daha doğrusu başlığımız, dedektör ile ne tür metaller aranabilir ki bunları zaten çoğumuz biliyoruz. Ben yine de sorulduğu için böyle bir cevap verelim dedik. Metal dedektörü kullanarak arama yapmayı planladığınızda altın, bakır, tunç, gümüş gibi birçok farklı metal türünü keşfetmeniz mümkündür. Bu süreçte asıl önemli olan metal araştırmasını doğru ve etkin bir şekilde yapabilmek ve dedektörünüzü en verimli şekilde kullanabilmektir. Doğru ayarları yaparak arama gerçekleştirdiğinizde
ziynet eşyaları, madeni paralar, metal nesneler ve daha birçok farklı ürünü bulabilirsiniz arkadaşlar. Dedektör ile yapılan aramalarda bulunan eşyalar tarihi eser niteliği taşımıyorlarsa genellikle bulana aittir. Bu yüzden metal arama sırasında en önemli kanunlardan biri bulunan nesnelerin tarihi eser olup olmadığının belirlenmesidir. Arama yaparken tarihi eser olasılığını dikkate almak ve böyle beklentilerinize uygun bir çözüm bulmak için arkadaşlar bu hususu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Birazdan bahsedeceğim bak. Birazdan bazı konulardan daha geleceğiz, bahsedeceğiz. Sizin için daha açıklayıcı olacak. Bu bağlamda arkadaşlar dedektör kullanarak arama yaparken elde edilen bulguların tarihi değerini değerlendirmek ve eğer buluntular tarihi eser niteliğindeyse bu durumu da yetkili makamlara bildirmek önemlidir. Ayrıca arama yaparken bulunan tarihi eserlerin korunması ve kültürel mirasa katkıda bulunması hem hukuki hem de etik bir sorumluluktur. Bu sayede dedektör kullanarak yapılan aramalar hem yasal hem de etik bir çerçevede gerçekleştirilmiş olur. Bir diğer sorumuz ve başlığımız aynı zamanda tarihi eser bulana devlet ne kadar ödül veriyor? Eser başkasının mülkü içinde bulunmuşsa bakanlık varlığın belirlenen bedelinin %80'ini bulan ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırıyor. Vatandaş devlete ait arazide kültür varlığı ortaya çıkarırsa o da eserin takdir olunacak bedelinin yani biçilecek bedelinin %40'ını ikramiye olarak alıyor. Bir diğer sorumuz dedektör alırken nelere dikkat edilmeli? Evet arkadaşlar dedektör alırken gidip de balıklama bir şey atlamamanız gerekiyor. Şimdi söylüyorum zaten. Araştırmanızı yapın. Dedektörler hayatımızı değiştirecek icabında cihazlardır arkadaşlar. Define avcılığında sıklıkla kullanılan bu cihazların birçok modeli bulunmaktadır. Define arayanlar için arkadaşlar en önemli konulardan biri dedektör satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Çok önemli bir konudur bu bakın. Özellikle hobi olarak define arayıcılığı yapanlar için bu daha da önemli bir meseledir arkadaşlar. Dedektör satın alırken en öncelikli dikkat edilmesi gereken faktör cihazın orijinalliğidir arkadaşlar. Ucuz olması amacıyla satın alınan bazı cihazlar sahtekarlar tarafından piyasaya sürülen sahte ürünler olabilir. Bu nedenle dedektörün orijinal olduğundan emin olmak için güvenilir bir satıcıdan alışveriş yapılmalıdır. Cihazın üretim kodu veya seri numarasının varlığı bu doğrulamada önemli bir kriterdir arkadaşlar. Ayrıca dedektörün aşırı hafif olması, orijinal olmadığı yönünde şüphelerinizin uyanmasına sebep olması gerekiyor. Saf olmayın. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söyleyeyim. Günümüzde bir dünya dedektör var. O dedektör, bu dedektör, şu dedektör. Hepsi çoğu baktığınız zaman hepsi genel itibariyle hepsi birbirine benzer. Rengi farklı, birkaç düğmesi farklı ama işlevi aynı. Fiyatları da farklı. Arkadaşlar Ar-Ge çalışması yapmayan, köklü bir firma olmayan, bir geçmişi olmayan kişiler de artık bu işleri yapıyorlar. Aynı devreleri, aynı bobinajları, aynı sargıları bulup aynı yazılımları yükletip ismini cismini değiştirip şeklini şüklünü değiştirip satıyorlar. Yani merdiven altı yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibilere dikkat edin. Hafifliğine, malzemesine, yapılışına, kalitesine, böyle detaylarına, seri numaralarına, bir geçmişine yani bir bakın yani bunlara. Gidip de dedektör alıyoruz diye ucuz diye atlamayın. Ucuz aldığınız dedektör akşama kadar kolunuzu kanadınızı kırar. Başka da bir şey fayda etmez. Spor yaparsınız. Özellikle ayaklarınız, kaslarınız, özellikle de omuz kaslarınız ve el kaslarınız çok da güzel gelişir. Ona faydası vardır arkadaşlar. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Yani şekil olarak birbirine benzer, ebat olarak birbirine benzer bir düğmesi farklı, fazla, eksik, rengi farklı falan filan. İnsanlar günümüzde Ar-Ge çalışması yapmadan, bir geçmişi olmadan, bir firma olmadan, hatta firma yeni kuran, şu dedektör, bu dedektör adında Kamil dedektör, Hüseyin dedektör, bilmem ne dedektör falan filan. Ne olacak? Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın dedektörü mesela. Gidip alıyorsun sen ucuz diye. Adam oradan buradan aldığı devreleri, bobinajları, bilmem şemasını yapmış, kalıbını döktürmüş, bir kalıba oturtmuş, satıyor işte. Adam işini gücünü görüyor. En güzel parayı o kazanıyor. En güzel defineyi o kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Sizin cebinizdeki 3 kuruş ondan, 5 kuruş ondan derken adam defineyi buluyor. Siz de gidip dağda taşta ondan sonra pervane gibi dedektör sallayın. Hani dedektör bildiğiniz o şeyi sallayın durun. Ondan sonra da ayağınız tutmaz, beliniz tutmaz, omuzunuz tutmaz, eliniz tutmaz. Öyle sürünerek kertenkele gibi akşam eve gelin. Söve söve. Gerek var mı? Hem cebinizdeki parayı ona verin, millete verin. Millet yesin diye. Ondan sonra da akşama kadar spor yapın. Eliniz, ayağınız, kanadınız kırık bir şekilde söve söve eve gelin. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Araştırın. Araştırın, kafanızı çalıştırın ki böyle altın yerine başka bir şey tutup da eve dönmeyin yani. Deneyeyim daha, nasıl anlatayım? Neyse, devam edelim arkadaşlar. Diğer sorular, bize gelen diğer sorular, diğer başlıklarda
dedektörlerin özellikleri ve performans değerlendirmesinden bahsedelim ve devam edelim konumuza. Dedektörler arkadaşlar yeraltı aramalarında kritik bir rol oynarlar. Her zaman belirtiyorum. Bunlar hayatımızı kurtaracak aslında araçlardır bunlar. O yüzden dedektörünüzü iyi seçin. Ki devamlı hayatınız boyunca dedektörle orada burada dolaşıp ömrünüz geçmesin. Ve bu cihazların arkadaşlar en mühim özelliklerinden biri de hiç şüphesiz arama kapasitesidir. Derinlik algılama yeteneği arttıkça dedektörün performansı da kusursuzlaşır arkadaşlar. Fakat bu yalnızca dedektörün teknik özelliklerine bağlı bir durum değildir. Arama yapılacak alanın özellikleri ve hedef metalin nitelikleri de bu performansı etkileyen faktörler arasındadır arkadaşlar. Bir diğer başlığımız dedektör teknolojisine genel bir bakış atalım. Dedektörlerde esas olarak arkadaşlar iki farklı teknoloji türü öne çıkıyor. Şimdi bir tanesi VLF dediğimiz, bir tanesi de Pulse dediğimiz dedektörler. VLF dedektörler genel performans açısından daha üstün kabul edilir arkadaşlar. Pulse dedektörler arkadaşlar derinlik tespitinde daha etkileyici sonuçlar sunar. Dolayısıyla bir dedektör seçerken kişisel beklentiler ve arama ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Yani istediğiniz işe göre dedektör almanız lazım. Yolunuz kırık, yolunuz yok, patika yol bak Ferrari almışsın yani. Ona süremezsin edemezsin. Onu demek istiyorum yani. Boşa para. Anlatabiliyor muyum? Bir diğer başlığımız arkadaşlar sorumuz güç performansının önemini sormuştu arkadaş. Şimdi uzun süreli saatlerce böyle arazi aramaları için hızlı tükenen bir bataryaya sahip dedektör pratik olmayacaktır arkadaşlar. Bu nedenle dedektör satın alırken cihazın güç performansı ve batarya ömrü gibi detaylar dikkatlice incelenmelidir. En önemli kritik noktadır bu. Dağın başında bataryan bitti mi tamam hayallerin suya düştü. Anlatabiliyor muyum? Saatlik kullanım süresi açısından en ideal dedektörü seçmek arama kalitesini artırır ve kesintisiz bir çalışma imkanı sunar size. Şunu demek istiyorum. Batarya dediğim zaman o kadar önemli dediğim zaman niye? Elektriksiz çalışmıyor ki bu dedektör arkadaşlar. Enerjisiz çalışıyor mu? Dağın başındasın. Günlerce, aylarca hazırlık yaptın, ekibi topladın, anlattın, dil döktün, milleti işte ikna ettin, başına gelmeyen kalmadı, bir dünya masrafın oldu. Zaman geldi, ekibi topladın, dedektörün var elinde. Hani dedektörün var elinde ona göre anlatıyoruz şu an. Şarj ettin falan filan bir tane daha gittiniz. Daha da maşallahı var yani. Bir gün gittiniz, dinlendiniz, ertesi gün aramaya başladınız. Öyle hadi eve gidelim dediğin zaman veya hemen eve gidip tekrar gidelim diyeceğiniz bir yerde de değil. Kamp kurdunuz, kaldınız her neyse ve biliyorsunuz kesinlikle orada bir şey var ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Tamam. Aramaya başladınız. Tık dedektörün şarjı bitti. Powerbank olsa da doldursan ayı bir de der ki zaten dolduramazsın onu orada. Hani o doldurma süresi zaten nasıl bir powerbank olacak ki dolacak. Her neyse. Üstünde de hiçbir şey yok yani. Dolduracak bir şey de yok. Güneş enerjisiyle alakalı panellerdir bilmem nedir. Bazı insanlar böyle yaparlar ama o da etki yapmıyor yani. İnsan, tadı kaçıyor insanın. Çünkü hemen dolan bir şey değil. Neyse tık diye bitti. Hiç üstünde de bir şey yok. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Pılı pırtı topla o kadar emek o kadar şey. Herkes birbirine kızmaya başlayacak. Madem dedektörü bitiyordu bizi buraya niye getirdin? Madem böyle bir dedektörün vardı niye tedbir almadın? İşte o kadar işimi gücümü bıraktım. İşe gitmedim. İşimden oldum. Para kaybettim. Aileme yalan konuştum. Bilmem ne yaptım. Millet birbirine girecek. Artık kim yumruk yer, kim yumruk atar, kim sağ kalır, kim küfür yer belli değil. Bir şekilde bir daha da birleşilmemek üzere dağılacaksınız. Doğru mu? İşinizi gücünü bırakıp eve gideceksiniz. Yani öyle değil mi? Şunu demek istiyorum. Böyle bir şeylerin olmaması için şu anda bizim çıkartacağımız bir inşallah tam zamanı belli değil ama çıkacağı zaman mesela makinemiz bunun şarj olayı kesinlikle yok. Zaten harici bataryası var. 12 saat full çalışma yapabiliyorsun. Artı bitme ihtimalini düşünerek kendi kendine devamlı bataryayı full tutmak amacıyla tasarlanmış bir cihazımız var. Üst panellerinin yanları komple güneş enerjisi ve aynı zamanda gündüz olması yeterli. Güneş enerjisine bile gerek yok. Gün ışığı panelleriyle donatılmış. Kırılmaya, çizilmeye dayanıklı bir şekilde. Her zaman dağın tepesinde, zirvesinde bir ay kal, bir ay şarjın full. Aynı zamanda telefonlarınızı, tabletlerinizi de şarj edebiliyorsunuz. Yetmiyor. Kendini şarj ettiği yetmiyor. Bir de buna faydası oluyor. Yaptığımız cihazla alakalı arkadaşlar videomuz var. Videomuz var. Açtığınız zaman ilk o video gelir zaten. Onun özelliklerini izleyin. Şimdi tekrar burada özelliklerinden bahsetmek istemiyorum. Zamanımız olursa belki bahsederim de hani bahsetmek istemiyorum. Orada çünkü video yapmışız. Çok şey düşündük. Çok zorluk çektik. O zorlukların hep tedbirini alarak özellikler koyduk biz kendi cihazlarımıza. Arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi neyse konumuza devam edelim. Bir diğer başlığımız arkadaşlar sahillerde dedektörle arama yapmak yasal mıdır? Önemli bir konu. Türkiye'de sahilde dedektör kullanımı hakkında az önce de böyle değindiğimiz gibi tam bir net ifade yer almamasıyla birlikte arkadaşlar bakın
tam net bilgi yer almamasıyla birlikte yasak olmadığını söyleyebiliriz. Ama ve bunun aması var arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Yurt dışında ise arkadaşlar sahilde dedektörle arama yapan ve hatta bunu böyle bir hobiye dönüştüren birçok insan vardır, bulunmaktadır. Yine de arama yapmadan önce kesinlikle bakın mülki amirliklerinizden izin almanızı tavsiye ederim. Yoksa yok öyleymiş, yok böyleymiş, yok ya nerede yazıyor gibi sonuçta haklı olamazsınız. Haklı her zaman onlardır. O yüzden diyorum o dedektörünüzden de olursunuz başınızda girer belaya. O yüzden yine de izin alın derim size yani. Yönlendirme gibi olmuş olmaz. Bir diğer başlığımız arkadaşlar başlık çapı ve bobin boyutunun önemi. Kritik noktalar bakın bunlar. Dedektörlerin başlık çapı ve bobin boyutu büyüdükçe arkadaşlar metal arama sırasında daha derinlere ulaşmak mümkün hale gelir. Bunu siz de biliyorsunuz. Özellikle derinlere nüfuz etmek isteyen kullanıcılar için bu özellikler önemlidir. Hepimiz için önemlidir. Ve seçim yapılırken bu detaylar göz önünde bulundurulmalıdır. Kesinlikle. Geniş çaplı bobinler arkadaşlar daha geniş alanlara böyle tarayarak derin yeraltı katmanlarına ulaşmada etkili olurken küçük bobinler daha hassas, daha küçük tespitler sağlar. Bu nedenle kullanım amacına ve arama şartlarına uygun dedektör seçimi yapmak arama başarınızı doğrudan etkileyecektir. Bu detaylı bilgiler ışığında metal dedektörü satın alırken mükemmel bir seçim yapmanız mümkündür. Ancak alışverişe başlamadan önce aklınızdaki tüm soruları sormak ve tam bir kesinlik, böyle bir şüphe olmadan olmayacak şekilde herhangi bir ürünü satın almamak önemlidir. Kafanızdaki soruları hepsini sorup emin olmanız gerekiyor. Bu yaklaşım arkadaşlar sadece finansal kaynaklarınızı, cebinizi yani korumakla kalmaz. Aynı zamanda ihtiyaçlarınıza en uygun ekipmanı da elde etmenize yardımcı olur. Dolayısıyla gittiğiniz yerde, bildiğiniz yerde arama yaptığınız zaman sonucu kesinlikle olumlu olacak bir cihaz almış olursunuz ve vermiş olduğunuz parayı amorti edersiniz. Hayatınız kurtulur. Daha ne diyeyim? Kısacık da alan taramadan bahsediyorum. Alan tarama bir bölgedeki metal, maden ve su yataklarını belirli bir mesafeden saplama yeteneğine sahip bir yöntemdir arkadaşlar. Bu teknolojinin kökleri yaklaşık 5000 yıl öncesine insanların su kaynaklarını belirlemek için özel şekillendirilmiş ağaç dalları veya çubuklar kullanmaya başladıkları döneme dayanır arkadaşlar. Tarihsel olarak insanlar su kaynaklarını bu basit araçlarla bulmuş ve kütleler ile statik enerji arasındaki ilişkiyi anlamaya başlamışlardır arkadaşlar. Yerküre çeşitli böyle manyetik, çekim ve itme kuvvetleriyle doludur. Bu kuvvetler birbirine zıt ya da benzer özelliklere sahip maddeler arasında etkileşim yaratır. Toprak altındaki metaller uzun süre yer altında kalarak belirli bir frekans yaymaya başlar. Bu frekanslar metallerin türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir arkadaşlar ve böylece yeraltı kaynaklarının tespit edilmesini kolaylaştırırlar. Günümüzde alan tarama cihazları sadece su ve maden tespitinde değil, aynı zamanda yeraltı boşlukları, yoğun mineralli yapılar ve metalik özellikler gösteren diğer elementlerin keşfinde de kullanılmaktadır. Bu cihazlar arkadaşlar toprak altındaki çeşitli maddeleri saptayarak kullanıcılara değerli bilgiler sunmaktadırlar. Bu yöntemin modern versiyonları yüksek teknoloji kullanarak yeraltı kaynaklarını daha doğru ve etkili bir şekilde tespit etmekte ve böylece jeolojik araştırmalar, madencilik ve su arama gibi alanlarda önemli bir rol oynamaktadırlar. Özellikle madencilik sektöründe bu cihazlar arkadaşlar yeraltı kaynaklarının daha verimli ve çevreye zarar vermeden böyle çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Su arama çalışmalarında ise bu teknoloji sayesinde su kaynaklarına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmektedir. Diğer bir konumuza gelelim. Altın olan yerde yetişen bitki nedir? Altın otunun bilim dünyasındaki adı arkadaşlar şu anda ekranda yazdığım şekildedir. Biraz telaffuzu zor, anlatırken yanlış anlaşılmaması babında yazayım, siz de görün. Avrupa kökenli bir bitkidir. Hani diyorlar ya mayasılı otu diyorlar mesela. Ondan sonra güneş çiçeği diyorlar. Altın çiçek diyorlar. Dalak otu diyorlar mesela. Gibi isimlerle de tanınır bu ot. Ana vatanı arkadaşlar İtalya, Portekiz, İspanya, Bosna Hersek olarak bilinen altın otu ülkemizde rakımı yüksek, böyle yüksek zirve kayalık bölgelerde yetişir mesela.
Bir diğer arkadaşlar başlığımız, sorumuz, altını çeken madde var mı? Altını çeken madde var mı arkadaşlar, size soruyorum. Şimdi mıknatısın çekmediği metaller paramanyetik ve diamanyetik denen metallerdir arkadaşlar. Altında bunların içinden diamanyetik gruba girdiği için çekici özelliği bulunmaz arkadaşlar ve mıknatıslar tarafından çekilemezler. Anlatabiliyor muyum? Konuları hızlı geçiyorum. Yani öz geçiyorum uzatmamak babında. Diğer sorumuz arkadaşlar. Ağaç içerisinde define olur mu? Bakın, ağaç içerisinde define olur mu? Ağaçların içerisinde define olabilir arkadaşlar. Hepsinde var demiyorum ama olabilir. Zamanında bazı azınlıkların diktikleri ağaçlar var mesela. Çoğunlukla meyve ağacı diktiler. Dut, zeytin, ceviz ağaçları mesela. Ermenilerin en basit örnek vermek gerekirse çok sevdiği ağaçlardan bazılarıdır. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar arasında Ermeniler çoğunlukla Doğu, Güneydoğu, Anadolu bölgeleri, Karadeniz'in bir bölümünde böyle yaşadılar biliyorsunuz. Rumlar Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in bir bölgesinde yaşadılar. Ermeniler ve Rumlar yaşadıkları arazilere, köylere, şehir ve kasabalara çokça böyle ağaçlar diktiler, ağaçlandırdılar. Şu anda dahi onların diktiği birçok ağaç hala hayattadır, hala ayaktadır. Ağaçların bir özelliği var biliyorsunuz. Ağaca böyle bir teli veya ipi veya bir zinciri bağladığınız, doladığınız zaman ağaç büyüdükçe belirli bir zaman içinde o cismi içerisine alır, kapatır, kaplar. Doğru mu? Hatta ağacın kenarına böyle bir cisim daya, yıllar sonra geldiğinizde o cisim ağacın içine girmiş olacak. Öyle bulacaksınız. Ağaç büyüdükçe o cismi içerisine alır arkadaşlar. Ağacın dış kabuğunu mesela yontup aldığınız zaman ağacın içine oyduğunuzda onun içerisinde böyle bir herhangi bir gömü, altın herhangi bir şey saklayabilirsiniz. Tekrar orayı kapatma olanağınız var. Doğru mu arkadaşlar? Ağaç zaten büyüdükçe onun içine alacaktır, saklayacaktır, kaybedecektir. Belirsiz olacaktır yani. Yer dümdüz olacaktır. Özellikle değirmenlerde değirmenin önüne dikilen ağaçların üst kısmı oyulup içerisine böyle paralar konmuş zamanında. Buna şahit olundu. Bu biliniyor zaten. Ağaçların içerisine define konması ile beraber ağaçlar işaret olarak da ne olmuş oldu? Kullanılmış oldu. Ağaçlar bir nevi işaret olarak kullanılmış oldular. Kuru duvarlarda arkadaşlar genelde böyle bir duvar vardır. Yani anlamı veremezsiniz. Duvarın böyle tam orta bölgesine yakın yerlerde dikili meyve ağaçları olur. Dersiniz ki tesadüfü mü bitmiş, nasıl da olmuş, tam sıfırına geçmiş mesela. Bu ağaçlar özellikle dikilmiştir ve ağacın olduğu yerde mutlaka bir şey vardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. İşarettir yani. Mesela arkadaşlar 2 tane veya 3 tane, özellikle 3 tane herhangi böyle bir ağaç düşünün mesela. İster üçgen şeklinde olsun, ister arka arkaya sıralı olsun veya bir simetrik olsun. Bir şekilde fark etmez. Bu uç ağacı arkadaşlar işaret olarak kullanmış olabilirler. Yani simetrikliğine bakın. Kendi kendine mi oluşmuş, doğal mı oluşmuş onu anlarsınız zaten. Diğer bir konumuz arkadaşlar kral suyu nedir? Kral suyu arkadaşlar Latince aqua regia olarak bilinir. Asitlerin az etki ettiği ya da etki etmediği altın ve platin gibi metallerle tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. Hidroklorik asit ve nitrik asitin 1/3 oranında böyle karıştırılmasıyla oluşur. En güçlü oksidanlardan biri olan nitrik asit altının çok ufak, neredeyse böyle ölçülemez bir miktarını çözüp altının iyonuna dönüştürür arkadaşlar. Ortamdaki hidroklorik asit ise bu altın iyonlarıyla birleşir. Altın iyonları eksildiğinden dolayı, denge hali bozulduğundan dolayı bu da daha fazla altının çözülmesine yol açar. Sadece altına öten dedektör var mı dedi mesela. Sadece altına öten dedektör var mı arkadaşlar? Öncelikle belirtmeliyim ki arkadaşlar sadece altına öten dedektör günümüz teknolojisi ile mümkün değildir. Dedektörler tüm metalleri tespit etmektedir. Bu kategoride bulunan tüm dedektörler altın dedektörü olarak geçmektedirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Detaylara girersek video bitmez. O yüzden kısa geçiyorum. Şimdi diğer başlığımız dedektör radyasyon yayıyor mu dedi arkadaşımız mesela. Özellikle hamileler, yaşlı ve çocuklar için akıllara takılan bir diğer soru olarak karşımıza çıkar bu soru. Ancak kapı dedektörlerinin yaydığı radyasyon elektromanyetiktir arkadaşlar. Yani iyonlaştırıcı değildir. Ve günlük hayatta çevreden, yani normal halde, normal hayatımızda aldığımız radyasyona oranla çok daha düşüktür miktar. Bilginiz olsun. Şimdi bir diğer sorumuz arkadaşlar. Alan tarama yeryüzündeki metaller, su yatakları ve yeraltı boşluklarını tespit etmek için
kullanılan ileri teknoloji bir yöntemdir. Uzun süre toprak altında kalan metaller işte kendilerine özgü bir enerji frekansı yayarak bu enerjiyi yer altından yeryüzüne doğru böyle 45 derecelik bir açı ile iletmektedir. Alan tarama cihazları bu enerji frekanslarını algılayarak geniş arazilerde ve derin yeraltı katmanlarında bulunan metal ve boşlukları belirleme kapasitesine sahiptirler arkadaşlar. Bu cihazlar kullanıcıdan alınan statik enerji ile çalışır ve hareket kabiliyetine sahip bir sistem aracılığıyla kullanıcıya doğru yönü gösterir. Alan tarama teknolojisinin temel prensibi çeşitli maddeler tarafından yayılan frekansları algılayarak arkadaşlar bu kaynakların yerlerini belirlemektir. Bu süreç özellikle manyetik alanlar ve elektromanyetik dalga hareketlerine dayanıyor. İnsan vücudu da doğal olarak termik ve elektromanyetik alanlar yayar ve bu alanlar bazı titreşim dalgalarını çeker ya da iter. Alan tarama cihazları bu elektromanyetik alanları kullanarak yeraltı kaynaklarını tespit eder arkadaşlar. Yeryüzündeki metaller, sular ve boşluklar tarafından bozulan manyetik alan bu cihazlar tarafından algılanarak değişimler belirlenebilir. Her ne kadar bu teknoloji gelişmiş olsa da hedef tespiti çok sayıda değişkene bağlı olduğundan dolayı herhangi bir cihaz veya sistem %100 başarı garantisi sunamaz. Bu cihazlar arkadaşlar kullanıcıya genel bir yön vererek kısa sürede hedefe ulaşmasına yardımcı olur. Bu bağlamda alan tarama cihazı ne işe yarar sorusuna da yanıt şu şekilde olsun. Geniş bir arazide metal, boşluk veya su varsa kullanıcının bu hedefe doğru yönlendirilmesini sağlayan bir sistem olarak verilebilir. Ancak alan tarama cihazlarının arkadaşlar yalnızca yardımcı araçlar olduğunu ve tam anlamıyla bağımsız bir keşif aracı olarak kullanılamayacağını da vurgulamak istiyorum buradan. Diğer bir başlığımız alan tarama cihazı nasıl kullanılır? Arkadaşlar şimdi bunların hepsi farklıdır. Kullanımları da farklıdır. Sistemleri de farklıdır ama biz genel olarak bahsedelim. Şimdi alan tarama cihazlarının kullanımı metal dedektörü gibi sabit ve standart bir yönteme dayanmaz. Bu durum bu cihazın içerdiği teknolojik farklılıklar ve cihazlara eklenen ek özelliklerden kaynaklanmaktadır. Ancak bu cihazların kullanımı hakkında bazı temel bilgiler verilebilir mesela. Mesela kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri arama çubuğunun kullanıcının vücut yapısına ve yürüyüş tarzına uygun olarak konumlandırılmasıdır. Arama yaparken ellerin ve bileklerin aşırı sıkı tutulmaması gerekmektedir arkadaşlar. Çubukların doğal ve rahat bir şekilde hareket edebilmesi için gereken bu alanın sağlanması önemlidir. Alan tarama cihazını kullanırken arkadaşlar dengenin korunabilmesi ve çubukların sorunsuz hareket edebilmesi adına cihazın yaklaşık 15 derecelik bir açı ile eğimli bir şekilde tutulması önerilir. Bu cihazın daha etkili bir şekilde çalışmasını ve daha doğrusu sonuç vermesini sağlar arkadaşlar. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar arama yapılırken her adımın eşit mesafede atılmasıdır. Bu cihazın tutarlı ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca omuzların eşit yükseklikte ve dengede tutulması cihazın doğru çalışması için gereklidir. Bu duruş cihazın daha doğru ve hassas bir şekilde yeraltı kaynaklarını tespit etmesine yardımcı olur arkadaşlar. Ama ben size şunu da söylüyorum. Bizim yapmış olduğumuz gibi yakında piyasaya çıkacak olan makinemiz gibi dijital veri olarak dijital yeraltı görüntülemeleri kullanmanızdır aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Alan tarama tavsiyesi istemiş birisi arkadaşlar. Onu da kısaca söyleyelim. Şimdi tabii ki öncelikle belirtmek isterim ki arkadaşlar tavsiye edebileceğim tek alan tarama bizim yakın bir zamanda dediğim gibi piyasaya sürecek olduğumuz içerisinde alan tarama sistemi, sismik tomografi yani yapay ses dalgaları yaratan bir sistem. Lazerle çevrenin 3 boyutlu görüntülemesini yapan aynı zamanda toprak sertlik analizi olan ve TR yani TR85M Saturn GPR yeraltı görüntüleme ilk kez dörtlü sistem isimli videomuzda bahsettiğim tüm özellikleri bünyesinde barındıran bu cihazımızı öneriyorum sizlere tabii ki arkadaşlar. Paylaşmış olduğum videomuzda tüm özelliklerini sayıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şu anda bahsetmemize gerek yok tekrar. Teknolojinin arkadaşlar ilerlemesi ve markaların genişlemesiyle birlikte piyasada çeşitli alan tarama cihazı modelleri ve markalar ortaya çıkmıştır. Bu cihazlar metal dedektörleri ve yeraltı görüntüleme sistemlerinde
olduğu gibi geniş bir marka ve model yelpazesine sahiptir. Alan tarama cihazlarının temel işlevi hedef ile kullanıcının arasındaki enerji etkileşimini sağlamaktır aslında. Bu amaçla sinyalleri artırmak için kullanılan elektronik parçaları ve tespit edilen sinyalleri işleyebilen aksesuarları olan cihazların tercih edilmesidir. Yani dijital veri veren cihazların tercih edilmesidir arkadaşlar. Piyasada bulunan elektronik alan tarama cihazları genellikle seçilen metal tipine veya işte arama moduna göre belirli bir frekans aralığında çalıştıklarını iddia ederler. Ancak cihazın ana ekranında gösterilen frekans değeri ile alan tarama anteni veya işte çubuğu tarafından iletilen frekans değeri arasında böyle bazen şüpheler bulunmaktadır. Bu doğru mu? Bu durumu doğrulamak için bir böyle multimetre kullanarak bu frekans değerini ölçmek mümkündür. Böyle bir ölçüm kullanılan alan tarama cihazının doğruluğunu test etmek için etkili bir yöntem olabilir. Yazan başka, sonuç başka. Yani sonuçta orada yazıyor ama sen onu kontrol etme imkanın yok. Nasıl olsa adam kontrol etmiyor. Yani nasıl edebilir ki? İnanıyorsunuz. O yüzden bazı şeyleri kontrol etme imkanınız doğrultusunda edin yani. Onu demek istiyorum. Şimdi bu çeşitlilik kullanıcılara geniş seçenek sunarken aynı zamanda da doğru cihazı seçmenin zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Çünkü ne alacağınızı bilemiyorsunuz o zaman. Alan tarama cihazı seçerken cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra kullanıcının ihtiyaçlarına yani senin ihtiyaçlarına ve kullanım alanlarına da uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Özellikle cihazın hassasiyeti, algılama derinliği ve kullanım kolaylığı gibi faktörler seçim sürecinde dikkate alınmalıdır. Ayrıca cihazın kullanıldığı ortamda ve aranan hedefin türüne göre değişiklik gösteren frekans ayarlarına sahip olması kullanıcının başarısını çok önemli ölçüde etkileyecektir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, dedektör nedir ve çeşitleri nelerdir? Şimdi dedektörler arkadaşlar yer altına gönderdikleri elektromanyetik sinyaller aracılığıyla değerli madde veya elementleri tespit edebilen ileri teknoloji cihazlardır, elektronik cihazlardır. Bu cihazlar gönderdikleri sinyallerin işte yüzey altındaki nesnelerden yansımasını algılayarak kullanıcısına bu nesnelerin varlığı ve işte bazen de böyle türü hakkında bilgi verir. Özellikle define arayışları ve yeraltı keşiflerinde yaygın olarak kullanılan dedektörler çeşitli türleriyle farklı arama ihtiyaçlarına hizmet eden metal dedektörleri, altın gibi değerli metallerin yanı sıra çeşitli metal nesneleri bulmak için idealdir. Bu cihazlar özellikle arkeolojik çalışmalarda, işte hazine avlarında ve güvenlik kontrollerinde önemli bir role sahiptir arkadaşlar. Ancak her dedektör her tür maddeyi tespit edecek şekilde tasarlanmamıştır. Örneğin altın arayışında bulunan bir kişi özellikle altını algılayabilecek bir hassasiyete sahip bir metal dedektörü tercih etmelidir. Diğer yandan farklı element veya işte madde arayışlarında bu elementlere özgü tepkiler verebilecek farklı dedektör türleri kullanılmalıdır arkadaşlar. Yani her şeyin farklı bir dedektörü vardır. Dedektör aldığınızda her şeyi arayamazsınız. Onu demek istiyorum. Bu cihazların arkadaşlar çalışma prensibi temelde elektromanyetik alanların kullanılması üzerine kurulur. Yani gönderilen sinyaller yer altındaki nesneler tarafından değiştirilir ve bu değişiklikler yani bu kırılmalar dedektör tarafından algılanarak kullanıcıya geri bildirim olarak sunulur. Bu geri bildirim genellikle bir ses sinyali, işte dijital bir gösterge veya işte grafiksel böyle bir arayüz aracılığı ile ekran aracılığı ile kullanıcının deneyimi ve cihazın özellikleri tespit edilen nesnelerin doğruluğunu ve ayrıntı seviyesine büyük ölçüde etkiler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi videomuz çok uzamasın. Çok soru var. Hangisine cevaplayalım? Biliyorsunuz bayağıdan beri zamanımız zaten yok. Yayın da yapamıyoruz. Video da paylaşamıyoruz ama imkan olduğu zaman böyle çok sorular yığıldığı zaman, yükümüz çok ağırlaştığı zaman biraz yükümüzden kurtulmak adına böyle bir cevap verelim diyoruz bazen. O yüzden siz de sorularınızı ne kadar çok sorarsanız, sorularınız olursa, benim yüküm ne kadar çoğalırsa ona göre ben de size video paylaşmaya başlarım. Ama susarsanız ben de video paylaşmıyorum arkadaşlar. Yani zaten zamanımız yok. Hani sizin de bir şeye ihtiyacınız yok, sorunuz da yok. Niye paylaşalım ki oluyor. Ama sizden gelecek yorumlardan, sizden gelecek sorulara ama mantıklı sorulara ne kadar çok olursa ona göre de ben buradan sizin sorularınıza aynı şekilde cevap vereceğim. Emin olun. Sizin de kafanızda takılan herhangi bir soru varsa bakın bu şekilde videolaştırıp zaten cevap veriyorum sizlere. Sizler de sorularınızı yorumlarda mutlaka bekliyorum. Gerçekten definecilik yapmak isteyen veya defineci olan arkadaşlarımızın
Mantıklı soruları mutlaka vardır. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yorumlara mutlaka yazın. Sorularınızı bekliyorum. Çünkü hepimizin, bu gibi işleri yapan insanların hepimizin kafasında sorular oluşuyor. Sorular oluşmuyorsa o beyin çalışmıyor demektir zaten arkadaşlar yani. Kafamız çalışmıyorsa da bir şey yapamayız biz. Kafamızı çalıştıracağız. Çalıştıran kafanın içinde de sorular oluşur. Çalışan kafanın içinde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sorularınızı sorun. Ben de ona göre videolaştırıp sizlere cevap vereyim. Yorumlardan da yazabilirsek dönüş yaparız inşallah arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, faydasını gördüyseniz arkadaşlar beğeni yaparsınız ve paylaşırsınız. Çok memnun olurum. Desteklerinizi de bu şekilde bize göstermiş olursunuz. Teşekkür ediyorum tekrar. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki beraberiz. İstediğiniz her şeyi diyorum. Bu güzel şeylerden bahsediyorum. En kısa şekilde, istediğiniz şekilde bulabilmeniz dileklerimle diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere tekrar diyorum. Allah'a emanet olun.